Bugün doğada deniz yıldızı arıyoruz. Şu şekilde. Bunun yüzeyi tam olarak silinmiş artık. Yok olmuş yani. Fakat bunun daha net gözükenleri de var. Bu kısmen belli. Ama kısmen kaybolmuş artık. Beyaz şekilde istiridye fosili. Bu da yine deniz yıldızı. Ama bu da iyice artık üzerine başka bir tortu gelmiş. Fakat aramaya devam ettikçe bu şekilde bulduk. Bu şekilde net çizgileri belli olan çıkıyor. Aramaya devam. Bol miktarda istiridye ve deniz yıldızı denilen fosiller buluyoruz. Fakat bir kısmı bu şekilde silinmiş ya da üzerine başka bir kayaç gelmiş. Artık net olarak belli değil. Fakat şu şekilde istiridye denilen deniz canlısının fosili gayet net. Evet. Bu bölgede bu taşlar bereket taşı olarak adlandırılmış. Tabi sebebini tam olarak bilmiyoruz. Veya işe yarayıp yaramadığını, bereket getirip getirmediğini tam olarak bilmiyoruz. Fakat buradaki yaşayan köylüler bu şekilde isimlendirmişler. Bereket taşı. Muhtemelen doğada şeklini çok net ve güzel bir şekilde gördüklerinden bu isimlendirmeyi vermiş olabilirler. Şöyle devam edince zaten kendini hemen belli ediyor. Çizgi olarak net, yani doğadaki kurallara biraz aykırı gözüküyor. Tek şöyle bakınca yani net bir yuvarlak bir taş. Bu tabi arkası taşlaştığı için deniz yıldızının olduğu taraf artık yok olmuş. Bu değil. Şu şekilde kırılmış olanlar da çok. Bu kırılmış ama yine görüntüsü güzel. Alıyoruz. Şöyle zaten mesela bakınca taşların arasında belli oluyor. Bu da yine taşlaşmış. Artık yani çizgisini kaybetmiş. Üzerindeki fazla taşları kırınca alttaki şekil güzel çıkmıyor. O da kırılıyor kısmen. Şu şekilde kırılmış desem. Hayır, kırılmamış. Kırılmış ama az önceki şekiller yok olmuş. Kendisiyle birlikte. Şu şekilde bu da muhtemelen bir deniz canlısıdır. Ama ne olduğu belli değil tam olarak. Biz aramaya devam edelim. Şu şekilde çok küçük istiridyeler de çıkıyor. Büyükler de çıkıyor. Bakın yine kaybolmuş. Üzerindeki şekil artık kaybolmuş. Bu da kaybolmuş. Kırılmış hem de. Şu yine kaybolmuş. Bu da kaybolmuş. Bakın. Bu taşlaşmış kısmen. Ama şekli muhafaza etmiş. Almayalım. Bu da yine artık şeklini başka bir kayaç üzerine geldiği için şekillerini kaybetmişler. Şu şekilde şu olabilir mi acaba?
diyorum. Evet, bu da yine fosil taş ama kaybolmuş. Şurada bir istiridye varmış. Ama yok olmuş o da. Devam edelim. Yani böyle yuvarlakımsı şekilde oluyor. Bakın. Şurada bir istiridye alalım. Ama doğa, tabi doğada milyonlu yıllar geçmiş. Doğa biraz acımasız davranmış bunlara diyebiliriz. Şu şekilde yine bir istiridye. Ama şöyle yapalım. Artık yok olmaya yüz tutmuş. Bir de buralarda şey var bu şekilde. Volkan akıntısı. Akıntı olduğunu nereden anlıyorsunuz derseniz de şu daha önceden bulmuştum. Onlardan bir göz atalım. Şu şekilde yine sanki böyle yoğunlaşmış bir akıntı akmış. Ama zamanla tabi artık donmuş, katılaşmış. Şurada gözüme bir şey çarptı. Bakın. Yine deniz yıldızı ama üzerine başka kireç taş gibi bir taş gelmiş. Şurada çok az bir şekil görüyoruz. Şurada bir istiridye gördüm. Yine şurada bir yarım. Az önce gösterdiğim olabilir gerçi. Yarım olan. Bunu da bırakalım. Devam edelim. Bakalım karşımıza daha neler çıkacak. Bakın. Şurada artık taşlaşmış bir deniz canlısı diyebiliriz. Tam o ne olduğunu tam olarak çözemedim. Bunu da alalım. Daha sonra şey yapalım. Bakın. Çok küçük bir istiridye. Şu daha büyüğü var. Bunu da alalım. Yolumuza devam edelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Daha şimdi çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika, harika, harika ötesi. Bunda şu arkası başka kayaçlar da tutunmuş. Bunu daha sonra temizlerim ama şu şekilde görebilirsiniz net bir şekilde. Bunu alalım. Devam edelim. Bu özellikle bahar aylarında biraz daha fazla kendini belli ediyor. Çünkü doğa kışın kendini temizliyor, yıkıyor. Taşların üzeri daha net belli oluyor. Bu da bizim bulmamızı kolaylaştırıyor. Şu şekilde biz bunlara tam olarak ne olduğunu bilemedik ama görüştüğümüz insanlar bize bunun lav akıntısı olduğunu söylediler. Şöyle devam edersek bakalım başka bulabilecek miyiz? Bu neymiş? Yok, bu yine lav akıntısı ama şurada bir şey dikkatimi çekti. Çevirdiğimizde kısmen gözüküyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Şuralarda minik minik deniz yıldızının iskeleti gözükmekte ama diğer bulduklarımız gibi net değil. Onun için bunu almayalım. Devam edelim bakalım. Şu şekilde bir tane buldum. Evet, temizlemek lazım. Yine şöyle uzaktan bakılınca iskelet gözüküyor. Deniz yıldızı iskeleti. Ama biraz temizlenmeye ihtiyacı var. Evet. Burada başka da yok galiba. Kovamızı bırakalım. Şu kısa bir yürüyüş yapalım. Bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle göstereyim genel olaraktan. Buradaki
toprak biraz siyah cinsten. Buradaki toprak biraz daha açık. Bu açık olan toprakta daha fazla bulduk. Tabi burada olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat buradakiler açık topraktaki kadar net bir şekilde gözümüze çarpmıyor. Toprağın renginden dolayı. Şöyle son kez bir iki toprağın birleşme yerine bakalım. Bakın şu şekilde bir lav akıntıları dediğimiz şeyden var. Ama şey yok. Burada yine taşın içerisinde bir nesne var. Bunu ben kırıp bakacağım. Neymiş bakalım. Şimdi harika bir yer buldum. Öncelikle bunu göstermem lazım. Bunlar deniz yıldızı. Yıkayınca daha net ortaya çıkacak. Bakın. Aynı bölgede devam ediyorum. İkincisi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane buldum. Hatta devam ederim. 12 yan yanaydı hep ve onlar hep gömülü. Onları sökünce şimdi hepsini sökeceğim. Ayrıca bir fotoğraflama yapacağım. Onlarla paylaşırım. Ama iş noktamıza geri dönelim. Bir de şu vardı. Bunu da buldum. Bu boştaydı. Şimdi şunları baştan bir sökeyim. Bakın bu da var yine. Bir odaklanırsa. Şu taşın üzerine koyalım çıkardıklarımızı. Yanımda herhangi bir kazma vesaire olmadığı için bunları elle sökeceğim. Sökebildiğim kadarıyla. Bakın. Harika. Şöyle. Şu biraz küçük ama kırıkmış. Bunda net bir şey yok. Onun için onu bırakalım. Şunu bir çıkartmıştım. Bu çıktı. Şimdi diğerlerini tamamını çıkarınca paylaşırım. Bakın bir de bunu bulduğum bölgede bu şekilde bir oluşum var. Bu ana kaya. Ana kayanın yüzeyinde. Hatta işin ilginci ana kayanın üzerinde de yine bir deniz yıldızı fosili var. Ana kayaya bitişik. Daha önce böyle ana kayaya bitişik hiç görmemiştim. Muhtemelen bu alanın tamamını kazınca daha farklı şey çıkacaktır. Fakat şu an yanımda bir kazma yok. Şunu bakabilirsiniz. Şunu elle söktüm. Yerinden. Şöyle bakayım. Yanında vardı. Değilmiş. Şu bu kaybolmaya yüz tutmuş. Şurada var. Şöyle gölgemde göstereyim. Bakın. Ama diğer taraflarında yok. Bak inceleyeyim. Evet, şimdi söküm işlemini bitirdim. Tüm yerlere kazılmış durumda. Son olarak 2 tane kaldı. Biri şu. Biri de şu kaldı. Şu şekilde diş gibi. Şimdi elimde biraz böyle hazırlıksız geldik tabi. Ama ganimeti bulunca kaçırmak istemiyorum. Bir dahakine gelince diye bir şey yok çünkü. Başkası bulmasa da unuturum.
O yüzden şöyle kendi imkanlarla çıkarmaya çalışacağım. Diğer çığlıklarımı da göstereceğim şimdi. Tahminimden de fazla çıktı. Yani saydığımdan daha fazla çıktı. Toprağın altında gömülü şekilde olanlar çıkarınca yandan şöyle çıktı. Bakıyoruz. Şu şekilde netleyelim. Yaprak gözüküyor. Ama net değilmiş o kadar da. Yıkayınca daha net ortaya çıkacak. Bunların yıkanmış halinde atarım. Şunu da bu taş yardımıyla çıkaralım. Bu da yine bu değilmiş zaten. Boşmuş. Şu şekilde normalde ucu hiç gözükmüyor. Ama kazınca çıktı. Mesela şu bölgede bir tane gözüküyordu. Kazdım. Birkaç tane çıktı. Şu şekilde bulduklarımı göstereyim. Şu şekilde toprağı bezeli zaten. Bunların çamurunu yıkayınca şekillerimiz daha net düzgün çıkacaktır. Şu şekilde. Şimdi aynı istikamette araştırmaya devam edeceğiz. Böyle bir güzellik buldum. Şöyle baktığımızda ortada tam net bir şekilde bir yıldız. 5 tane yaprak şeklinde kanat. Bir deniz yıldızı fosili. Bunu umutsuz bir yerde buldum. Yani doğanın bir armağanı diyebiliriz. Bunu ömür boyu saklamak niyetindeyim. Çünkü böyle bir parçayı ilk defa buldum. Ortasında net bir deniz yıldızı, pardon, net bir yıldız olan ilk defa gördüm. Ben diğer bulduklarımda videoya dikkat ederseniz ortasında net bir yıldız yoktu. Bunu da ilk defa gördüm. Onun için bunu bulduğum bölgede biraz daha tarama yapmak istiyorum. Şöyle bir alanda buldum. Aramaya devam edelim. Şöyle bir şey karşıma çıktı. Harfiyat, pirket atığı gibi ama doğal bir şey. Yine şurada bunu da almak istiyorum. Biraz daha aramaya devam etmek istiyorum bu bölgede. Doğada gezerken böyle bir güzellikleri her zaman görebiliyoruz. O bulduğum şekilden deniz yıldızından bir daha bulmayı umuyorum. Bakacağız tabi. Şu yine bir deniz yıldızı ama kırılmış. O zaman aramaya devam. Demek ki var burada. Ben burada fazla bir umudum yoktu açıkçası. Ama yani bugüne kadar bulduğum en güzel parça diyebilirim. Az önceki parça hakkında. Bu neymiş böyle? Bunu da daha sonra kırıp bakmak istiyorum. Ne olduğunu tam anlamadım. Yanıma alacağım. Şöyle bir şey görüyor. Ha, şimdi görünüyor. Şu şekilde.
Deniz yıldızı. Ama tabii kırılmış. Şurada gözüme bir şey çarptı. Ama İstiridye. Bunu da alalım yanımıza. Şöyle güzel taşlar var ama işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Daha doğrusu yarı değersizin altında bir taş olduğu için bu daha harikaymış. Şu şekilde çok küçük, net. Bu harikaymış gerçekten. Siyah toprak tarafı dediğim tarafı ilk geçtiğimde bunu gördüm. Devam edelim bakalım. Belki daha güzellerini buluruz. Yanıma kovayı almadım. Fazla bulamam diye bu tarafta. Ama ilk bulduğum çok güzeldi. Yine şu şekilde bir tane buldum. Ama artık bu kaybolmaya yüz tutmuş. Arkasından bakınca belli oluyor. Bir deniz yıldızı var. Ama artık silüeti kaybolmuş. Bunu bırakalım. Devam edelim. Umutsuz olduğumuz yerde girişlerimiz fena olmadı aslında. Bakalım devamı nasıl gelecek acaba? Burada biraz verimsiz çıktı. Burada fazla bir fosil bulma şansımız yok gibi. Tabi burada tarım yapıldığı için daha önceleri geçen zamanda, bu dediğimiz zaman bilim insanlarına göre 150-200 milyon yıl arası bir zaman. Bu zamanda yakın bölgelere taşların tarım yoluyla veya insan eliyle veyahut da doğanın kendi doğal sürecinde taşınma olabiliyor. Bu taşınmalar bize yine yakın bölgelerde fosil bulma şansı veriyor. Şu şekilde daha fazla gitmeyeceğim. Çünkü değişen pek bir şey olmadı. Her yer aynı hemen hemen. Şöyle bir taşlarda şekil diye bir şey de var ama tam olarak nedir ne değildir bunun bilgim yok. Daha fazla gitmeyelim. Dönelim. Şöyle gördüğünüz gibi yani bu lav akıntısı, bu artık taşınmış mıdır doğal yollarla, yoksa insan eliyle veyahut da taşınmış mıdır bilemiyoruz. Burada fazla yok zaten, başka da. Ama son dedim bir tane gördüm. Şu şekilde dikkatimi çekti. Baktığınızda tersten mantar gibi gözükür. Arkası mantar gibi gözükür. Yine 5 tane yıldız şeklinde vardır. Önünü çevirdiğimizde bu fosil artık kendini sonlandırmış diyebiliriz yani. Kaybolmuş artık şeyi. Ama genel bulma taktiğimiz doğada bu şekilde de olabilir. Zaten şöyle doğaya bakınca bunun bir aykırılığı hemen göze çarpar. Dairesel bir şekli vardır. Tersten baktığımızda bu şekildeyse eğer yine dairesel bir şekli vardır. Bombeli gözükür. Şu şekilde toprağın içinde olsa dahi, yani şu şekilde bakınca insan fark ediyor hemen. Bunu da almak istiyorum yanıma.
Burada bulduğum silinmiş de olsa ender bir parça olduğu için bunu da alalım yanımıza. Devam edelim. Bakalım boydan boya ne varmış. Başka diyelim. Sonlandırmak istemiyorum. Çünkü yeni şeyler bulma umudu insanın artıyor bir tane bulunca. Diyelim. Alt bölmeden dikkat edelim. Devam edelim. Çektiğim kamerada odaklanma sorunu var galiba. İnşallah daha iyi bir kamerayla sizler için daha iyi görüntüler çekme şansım olur. Şurada bir şey var. Biraz netleyelim. Bakın o volkan akıntısı dediğim şey. Yani zaten diğer taşların arasında kendini hemen belli ediyor. Şu şekilde. Bunu da alalım. Bunlar maddi bir değer olmasa da böyle balık akvaryumlarında olsun, ev içi süslemelerde olsun, güzel bir dekor olarak kullanılabilir. Şurada yine göze çarpıyor. Ama ne olduğunu bilmediğim için bırakıyorum. Şimdi kırıp boş ve doğaya zarar vermeyelim. Bir tane yine deniz yıldızı buldum. Ama kırılmış. Yine alalım yanımıza. Şöyle başka. Tabi fosilin dışında bazen şey de bulabiliyorum, böyle şekil olarak değişik bir taş diyelim yani. Tam olarak net olarak şu diyemeyiz. Mesela bir araba, bir kuş diyemeyiz ama benziyor, andırıyor diyebiliriz. Şimdi yine bir akıntı. Mesela şu taş. Ya baktığımızda herhangi bir şey değil ama şekil olarak güzel, dekor niyetine kullanılabilir. Yaptığım fosil aramasında bulduğum fakat videoya dahil etmediğim birkaç örnek. Bunlar daha öncelerden yaptığım aramalarda bulduğum fosiller. Bunların tamamını güzel bir şekilde sergilemek iyi olacak.